Değerli izleyicilerimiz, enteresan ve bir o kadar da düşündürücü bir olay meydana geldi. Gelin damat bir düğün düzenliyorlar. İşte ailelerini, arkadaşlarını, sevdiklerini vesairesini düğüne çağırıyorlar. Göbek atıp oynuyorlar, halay çekiyorlar, dans ediyorlar vesaire, bildiğimiz klasik bizim düğünlerimiz. Gelin damat düğünden sonra doğal olarak evlerine gidiyorlar. Evlerine gidince gelin damat arasında bir tartışma başlıyor. İddialara göre takılar yüzünden bir tartışma oluyor. İddialar bu yönde. Bu tartışma şiddete dönüşüyor ve gelin birkaç saatlik kocasını, damadı tekme tokat döverek hastanelik ediyor. Damat yıllarca eşini sevdiğini, onunla evlenmek için büyük hayaller kurduğunu, hatta düğün ve ev için yapılan masrafları ödeyebilmek için bankadan kredi çektiğini, yani eşine kavuşabilmek için her türlü fedakarlığı yaptığını, bunun karşılığında ise o çok sevdiği kadından tekme tokat, ağzı burnu kırılana kadar dayak yediğini ifade ediyor. Üstelik bu dayağı kadın evde gelinliğiyle atıyor. Eve gitmişler, daha gelinliğini bile çıkarmamış. İddialar bu yönde. Anlatılanlar bunlar. Sonra bu damat hastaneye, yakınlarına telefon açıyor. Diyor ki ben dayak yedim diyor. Şaşırıyorlar tabii yakınları. Diyorlar ki kardeşim sen düğünden geldin. Ne dayağı diyor. Kim dövdü seni? Yani yolda, trafikte falan mı kavga ettiniz? Yok diyor. Karım beni dövdü diyor. Neyse yakınları gidiyorlar eve, bu adamı alıyorlar. Doğru hastaneye. Hastanede ilk müdahalesi yapılıyor. Arkadaşlar sonra darp raporu falan alıyorlar. Damat adliyenin yolunu tutuyor. Boşanma davası açıyor. Boşanma davası dilekçesinde ise az önce size anlatmış olduğum konuları anlatıyor. Karım beni dövdü, çok mağdurum diyor. Artık evlilik kurumu diye bir kurum bizde kalmamıştır. Lütfen bizi boşayın diyor. Yani 2-3 saatlik evliliğimizin geldiği nokta çok çok üzücü diyor. Ben artık onu sevmiyorum. Gerçek yüzünü gördüm. Lütfen bizi boşayın diye dilekçe veriyor. Şimdi dava görülecek. Şimdi arkadaşlar, olay iddialara göre takılardan dolayı çıkmış. Ya bizde, bizim toplumumuzun bazı kesimlerinde maalesef arkadaşlar böyle saçma sapan işler var. Geçtiğimiz günlerde anlattım, İsviçre'de bir vatandaşımızın Kayseri'de evleniyor. Kendisinden 250 tane etek istiyorlar. İşte bilmem ne kadar para istiyorlar. Onu istiyorlar, bunu istiyorlar falan. Bunlar da gidiyorlar, alıyorlar falan. Neyse, evleniyorlar bunlar. Damatla gelin sürekli sürtüşüyorlar, benzer bir olay. Damadı gelin yatak odasında yatırmıyor. Salonda yat diyor, ben hastayım diyor. Anladınız? Ertesi gün oluyor, işte benim midem bulanıyor. Ertesi gün oluyor, bilmem ne oluyor. Ertesi gün oluyor, cuma oluyor. Damat cuma namazına gidiyor. İcraat yok. Geliyor, dönüyor, bir bakıyor. Evde kadın yok. Almış çantaları, vantaları, takıları, altınları, paraları falan, kaçmış. Nereye kaçmış? Gelin, 3 günlük gelin eski sevgilisine kaçmış. Bak daha bitmedi olay. Sonra gelinden haber geliyor, diyorlar artık biz boşanacağız falan. Paraları maraları da almış gitmiş. Türkçe Haber'de anlatmıştım bu haberi. Sonra arkadaşlar, hatta İsviçre'de yaşayan bir kardeşimiz de, onunla ilgili haberdi bu. Neyse arkadaşlar, sonra boşanma davası devam ediyor vesaire. Bu kadının bir tane çocuğu oluyor. Mahkemeye diyor ki çocuğun babası bu diyor, benim evlendiğim adam diyor. DNA testi yapılıyor arkadaşlar. Çocuğun sevgilisinden olduğu çıkıyor. Yani böyle namussuz desem hani az kalır. Böyle hani Allah hiç kimseyi böylelerle karşılaştırmasın. Şimdi bizde oluyor dedim ya, ne oluyor bizde? Yok şu kadar takı, yok şunu yapacaksın, şunu getireceksin, şu olmazsa olmaz, bu olmazsa olmaz, bilmem ne.
Böyle saçma sapan şeyler. Hangi devirde yaşıyoruz ya? Takı için bilme. Ya bırak kardeşim, lanet gelsin takısına ya. Lanet gelsin parasına, bilmem nesine ya. Huzurlu musun? Mutlu musun ya? 3 günlük dünya, geldik gidiyoruz işte bak. Bak bakalım geriye. Ne kaldı? Ne var kardeşim? Kim ne bıraktı? Hepsi gitti işte. Şimdi baktığımız zaman bu olaya, bana soracak olursanız damat çok şanslı. Bu dayak yiyen damattan bahsediyorum. Niye biliyor musunuz? Yarın öbürsü gün bunun çocuğunun olduğunu düşünün. Yarın öbürsü gün bu evliliğin daha da ilerlediğini düşünün. Kim bilir bu adamı ne yapacak? Sabah uyandı da bir posta dayak atardı herhalde. Akşam işten gelince 3 tane tokat atardı herhalde. Akşam uyumadan önce de ağzını burnunu kırar yatağa sokardı herhalde. Benim anladığım bu. Bence damat erken ve ucuz atlatmış. Çok şanslı. Ben damatı gerçekten çok şanslı görüyorum. Yılın damadı seçiyorum onu. Şaka bir taraf arkadaşlar, ucuz atlatmış yani. Şimdi tablo böyle. Şimdi gidin gelin tarafına sorun. Bizim kızımız haklı. Damada sorun. Damat haklı. Sonuçta ne kardeşim ne? İnsanlar birbirini tanımadan, özellikle bu sosyal medya üzerinden tanışıp evlenme işleri çıktığından beri böyle saçma sapan işler de çoğaldı. Hep lay lay lon durumu var. Özellikle de bu Instagram'da bakıyoruz, bazen hepimiz kullanıyoruz. Öyle bir hayat yaşıyorlar ki arkadaşlar, dersin ki padişahın kızı yatağa makyajla giriyor, o süslü elbiseyle giriyor dersin. Her dakika böyle elinde telefon, böyle garip garip pozlar. Erkekler için de aynı şey geçerli, kadınlar için de. Dersin ki o bunlar her dakika bir balodalar, bir düğündeler. Hep böyle şıkır şıkır falan böyle. Yani hiç kimsenin derdi, tasası yok Instagram özellikle bakınca. Dersin ki herkesin keyfi yerinde, cebinde parası, hiç kimsenin derdi, tasası yok. Kimse de çalışmıyor dersin. Paralar gökten yağıyor. Böyle bir yalancı dünya var. Bu işler çoğaldığından beri bu evlenme işlerindeki sıkıntılar da arttı. Boşanmalar arttı arkadaşlar. Sosyal medya yalancı bir dünya. Nereden biliyorsun, nereden tanıyorsun arkadaş ya? Hani tanıştın tamam diyelim. Yani ne kadar tanıdın, ne kadar zaman geçirildin? Saman alevi gibi hop alev pat diye sönüveriyor. İşte damadın başına gelen olay gibi tekme tokat dayak yiyip kapının önüne konuluyorsun işte. Olay bu. Değerli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili olarak siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak bize iletin. Bunun yanı sıra bu ve benzeri konularla ilgili olarak görmüşlüğünüz, yaşamışlığınız, tanıklığınız varsa bana ulaşın. Anlatın. Instagram'dan, Facebook'tan, Twitter'dan bizim kanalımızın hesaplarından bana ulaşabilirsiniz.